Herkese merhabalar. Bugün sizlere haşhaş ve tahinin muhteşem buluşmasıyla çok lezzetli bir çörek tarifi hazırladım. Kruvasan lezzetinde dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık bir çörek tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak çöreklerimizin hamurunu hazırlayalım ve bunun için uygun bir kaseye 2 su bardağı ılık sütümüzü dökelim. Ben bu tarifimde 200 mililitrelik klasik su bardağı kullandım. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdumu da ekledikten sonra 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağını ve 1 tane yumurtanın tamamını içerisine ilave ediyorum. Şimdi de içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim ve burada da 1 paket instant mayam var. Ben kuru mayayla yaptım. Sizler dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi kase içerisindeki tüm malzemeleri şöyle güzelce bir çırpma teliyle karıştırıyorum ve ardından yavaş yavaş ve kontrollü olarak unu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İlk aşamada elinizin fazla hamura bulaşmaması için bir spatula kullanırsanız işiniz daha kolay olacaktır. Şimdi unu ekledikten sonra güzelce spatula ile toparladım ve bu aşamada içerisine 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Mayalı hamurlarda mutlaka tuzu en son ekleyin ki mayanızın aktifleşmesini yavaşlatmasın ve mayalı hamurunuz güzelce kabarsın. Evet, çörek hamurumu bu şekilde spatula ile toparladıktan sonra bu aşamada spatulamı kenara bırakıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarifimde toplamda 6,5 su bardağı un kullandım ve şöyle kase içerisinde biraz yoğurduktan sonra çörek hamurumu tezgahımın üzerine alarak 2-3 dakikada tezgah üzerinde güzelce pürüzsüz özlü bir kıvam alıncaya kadar yoğurdum. Şöyle yakından da göstereyim size. Bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamurunuz olacak. Evet, şimdi çörek hamurumu kasemin içerisine alarak ve üzerini kapatarak bir mutfak örtüsünde sarıyorum ve kenarda yarım saat kadar dinlendiriyorum. Çörek hamurunuzu uzun süre mayalandırmanıza gerek yok. 30 dakika boyunca dinlendikten sonra artık hamurumu tezgahımın üzerine alacağım ve bezelere ayıracağım. İlk olarak şöyle bir elimle tekrar yoğuruyorum ki içindeki maya kokusu da çıkmış olsun ve ardından bir hamur kesme kartıyla hamurumu toplamda 6 eşit bezeye ayırdım. Bezelerin her birinin aynı boyutta olmasına özen gösterin. Şöyle göz kararı olacak şekilde büyükçe 6 tane bezeye ayırıyorum ve sonrasında şöyle içe doğru katlayarak da bezelerimi yuvarlayarak pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Her bezeyi bu şekilde yuvarlayarak unlanmış olan tepsime diziyorum ve sonrasında da kenarda 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Bezelerin her birinin aynı boyutta olması ve pürüzsüz bir kıvamda bezelerinizi yapmanız önemli. Lütfen bu aşamaları atlamayın. Şimdi bezelerimin üzerine bir streç film kapatıyorum ve bir mutfak örtüsü örterek kenarda 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. Böyle yaptığımızda bezelerimizi açmak daha kolay olacaktır. Bezelerim dinlenirken ben de arasında süreceğim haşhaşlı tahinli karışımı hazırlayacağım. Şöyle 1 paket kadar haşhaş ezmemi kasemin içerisine aldım. Küçük bir çay bardağı da içerisine tahin ekledim. Şimdi de üzerine 1 çay bardağı olacak şekilde sıvı yağını da ekliyorum ve sonrasında karıştırarak ve bir çırpma teliyle güzelce çırparak pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Daha önce haşhaş ezmesine tahin eklemediyseniz mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Şöyle yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde akışkan bir kıvamda olacak. Burada da küçük bir kase toz şekerim ve iri kıyımda cevizim var. Bunu da tekrar aralarına serpiştirmek için kullanacağım. Şimdi kenarda dinlenen bezelerimden bir tanesini unlamış olduğum tezgahıma alarak haşhaşlı poğaçalarımın yapımına başlıyorum.
Bu arada kalan bezelerin de üzerini bu şekilde kapatalım ki kenarda beklerken üzerleri kurumasın. Şimdi birinci bezemin üzerini ve altını biraz unladıktan sonra bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Bezemizi yaklaşık bir servis tabağı boyutunda açtıktan sonra şöyle kalınlığını da size göstereyim. Ne çok ince ne de çok kalın olsun. Bu kalınlıklarda açmanız yeterli. 3 tane bezeyi açarak bu şekilde kenara alalım ve sonrasında aralarına haşhaş ezmesini sürmeye başlayalım. Haşhaş ezmesini de üzerine sürmeden önce mutlaka karıştırın ki yağı üzerine çıkmasın. Şimdi 2-3 yemek kaşığı olacak şekilde haşhaşlı tahinli karışımı üzerine güzelce sürüyorum ve hiçbir boş yer kalmayacak şekilde kaşığın sırtıyla güzelce bezemin üzerine yayıyorum. Haşhaş ezmesini sürdükten sonra şöyle elimle biraz toz şeker serpiştiriyorum. Sizler şekerli sevmiyorsanız bu aşamada şeker kullanmayabilirsiniz. Ve iri kıyım cevizi de serpiştirdikten sonra ikinci açmış olduğum bezemi bunun üzerine kapatarak kenarlarını güzelce bu şekilde eşitliyorum. Ve kenar kısımlarına bastırarak güzelce sabitliyorum. İkinci bezemi de bu şekilde üzerine yerleştirdikten sonra tekrar haşhaşlı tahinli karışımdan üzerine gezdirerek kaşığımın sırt kısmıyla güzelce yayıyorum. Bu aşamada bezenin üzerinde hiç kuru yer kalmayacak şekilde haşhaş ezmesini sürmeye özen gösterelim ve tekrar biraz toz şeker serpiştirdikten sonra iri kıyım cevizlerimi de serpiştiriyorum ve sonrasında sonuncu 3. kat bezemi üzerine yerleştiriyorum. Bu çöreklerimizi üçerli grup halinde 2 seferde yapacağız. Şimdi 3. bezeyi de üzerine yerleştirdikten sonra tekrar bunu da kenarlarını eşitleyerek elimizle üzerine de bastırarak güzelce büyütelim. Büyüttükten sonra da tekrar üzerine haşhaş ezmesi sürerek güzelce her tarafına gelecek şekilde yayalım. Tekrar üzerine biraz toz şeker serpiştiriyorum ve sonrasında alt kısımlarının da yine eşitçe büyümesi için şöyle elimle kaldırarak genişletmeye devam ediyorum. Bu aşamada altını da kontrol edin ki 3 tane beze aynı boyutlarda eşit bir şekilde büyüsün. Altındakiler küçük kalmasın. Güzelce genişlettikten sonra son aşamada tekrar ceviz serpiştirelim ve bir hamur kesme kartıyla ya da bir bıçakla bu şekilde 4 tane büyükçe bir üçgen keselim. Daha sonra her bir üçgeni de kendi içinde 3'e bölerek toplamda 12 tane küçük üçgen elde edelim. Şimdi geniş kısımdan başlayarak poğaçalarımı bu şekilde bir kruvasan gibi sarıyorum ve uç kısımlarını da elimle hafifçe çekiştirerek sarma işlemine devam ediyorum. Bu çörekler tıpkı katmer poğaça gibi ve kruvasan lezzetinde kat kat oluyor. Tamamına şekil verdikten sonra kalan kenarda bekleyen 3 tane bezeye de aynı işlemi yaparak hazırlayalım ve toplamda 24 tane çörek elde edelim. Haşhaşlı çöreklerimize şekil verirken bu uç kısımlarını mutlaka kendinize doğru çekip öyle şekil verin ve sonrasında yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Bu arada ben çöreklerin 20 tanesini pişirdim. Kalan 4 taneyi daha sonra pişirmek üzere buzluk kısmına yerleştirdim. Ve son olarak da dizmiş olduğum çöreklerimin üzerine kalan haşhaş ezmesi karışımından sürüyorum. Sizler dilerseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz ama böyle yaptığınızda daha lezzetli oluyor açıkçası. Biraz da file bademi üzerine gezdirdikten sonra çöreklerimi önceden ısıtmış olduğum fırında 180 derecede pişirmeye göndereceğim. Ben çöreklerimi tepsi mayası yapmadım. Önceden ısıtmış olduğum fırında pişireceğim için hemencik kabaracaklar ve fırının alt rafına yerleştiriyorum ki üzerleri hemencik kızarıp yanmasın. Evet, sizin de gördüğünüz gibi haşhaşlı çöreklerim fırına girer girmez çok güzel kabarmaya başladılar.
Benim fırınımın ayarına göre toplamda 20 dakikada üzeri ve altı çok güzel pişmişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre çöreklerinizi kontrollü olarak pişirin. Pişen çöreklerimi fırından alıyorum ve iç dokusunu göstermeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, ilk sıcaklığı çıkan çöreklerimden şöyle bir tanesini yakından sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzeri çıtır çıtır, içi de yumuşacık ve kat kat çok lezzetli bir çörek tarifi oldu. Evet, bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.